Merhabalar, bugün bir rastlantıdan bahsedeceğim. Bu rastlantı tırnak içinde bir rastlantı. Neden tırnak içinde bir rastlantı olduğunu ise videonun içeriğinden anlayacağız. Bundan yaklaşık 3 yıl kadar öncesinde sağlık çalışanlarında yapmış olduğumuz bir çalışmada ve yakın zamanda COVID-19 algı ve tutumunu değerlendirdiğimiz çok geniş kapsamlı, toplumun tüm kesimlerini içeren yaklaşık 1500 kişinin katılımının olduğu bir çalışmada ortak bir soru vardı. Bu soru, sigara kullanıyor musunuz? Eğer bu soruya yanıtınız evetse günlük kaç adet kullanıyorsunuz sorusuydu. Bu iki çalışmada da benzer sonuçlara ulaşmış olmamız bir tesadüf müydü ya da bir rastlantı mıydı? Sigara kullanan katılımcıların yaklaşık %70 ila 80'inin günde bir paket sigara kullandığı, bir başka deyişle ise günde 20 tane sigara kullandığını belirtmişti. Katılımcıların günde 20 tane sigara kullanıyor olması acaba bir rastlantı mı? Bu videoda bunu değerlendireceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmadıysan abone olabilir ve içeriklerden de haberdar olabilirsin. Önceki videolarımızda nikotinin etkileri ve nikotin reseptörlerinin çalışma şekliyle ilgili oldukça detaylı bilgiler vermiştik. Kanal içeriğinden bu videolara ulaşabilirsiniz. Nikotin reseptörleri vücuda nikotin girdikten çok kısa bir süre sonrasında duyarsızlaşıyor ve kapalı hale geliyordu. Yani çalışmaz bir hale geliyordu. Evet, bunu öğrenmiştik. Peki nikotin reseptörleri duyarsızlaştıktan sonra, yani çalışmamaya başladıktan sonra ne zaman tekrardan aktifleşiyor? Yani çalışır bir duruma geliyor ve çalıştığı durumda ise neler ortaya çıkıyor? Nikotin reseptörleri duyarsızlaştıktan yaklaşık 40 ila 45 dakika sonrasında tekrardan çalışmaya başladığını görüyoruz. Peki çalışmaya başlaması ne anlamaya geliyor dediğimiz zaman reseptör açık hale geliyor ve vücutta nikotin arayışı oluyor. Nikotin eğer ortamda yok ise bireyde huzursuzluk, sinirlilik, odaklanma güçlüğü, konsantrasyon eksikliği gibi hem fiziksel hem de ruhsal belirtiler ortaya çıkıyor ve işte bu durumda birey yeniden nikotin arayışı içine giriyor ve tekrardan sigara içme ihtiyacı hissediyor ve bu da yaklaşık 40 ila 45 dakikada bir tekrarlanıyor. Birey sigara içtikten sonra reseptör hızlı bir şekilde duyarsızlaşıyor, çalışmıyor. Yeniden aktif hale geçebilmesi için ise 40 ila 45 dakikalık zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Bu döngü sürekli tekrarlıyor. Reseptör aktif hale geldikçe nikotin arıyor. Doyuruldukça tekrardan çalışmaya başlayınca tekrardan nikotin arayışı oluyor. İşte bu döngü gün içinde kaç defa oluyor diye değerlendirdiğimizde 24 saatlik bir zaman diliminin birey 8 saatini uykuda geçirdiğini varsaydığımızda 16 saatlik zaman dilimi kalıyor. 16 saatlik zaman diliminin içinde kaç tane 45 dakikalık zaman dilimi var diye hesaplamasını yaptığımız zaman ortaya o rastlantısal rakam ortaya çıkıyor. 20 tane. Yani birey 16 saatlik aktif geçen yaşam diliminde 20 tane sigara içme ihtiyacı hissediyor. Bu bir rastlantı mı? Yani paketlerde de 20 tane sigaranın oluyor olması bir rastlantı mı diye düşündüğümüz zaman aslında bunun çok da rastlantı olmadığını anlıyoruz. Bir önceki videomuzda da hatta sigara boylarının da neden benzer boylarda olduğunu değerlendirirken de söylemiştik. Burada senin ihtiyacına göre tasarlanmış paketlerin olduğunu görmek mümkün. Sonuç olarak bir pakette 20 tane sigaranın olması bir rastlantı değil. Yani bu sigara tüketicileri için en iyi bir şekilde optimize edilmiş ve standartize edilmiş bir durum aslında. Burada nikotin reseptörlerinin bir döngü içinde çalıştığını ve her 45 dakikada bir bu döngünün tekrarlandığını ve sonuç olarak da bir kısır döngü ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kısır döngüyü kırabilecek, bu duruma meydan okuyabilecek tek kişi sensin. Bu meydan okumayı ise birey gördüğünde ve fark ettiğinde yapabiliyor. Sen de artık bu mevcut durumu gördün ve fark ettin, hiçbir şey rastlantı değil. Bundan dolayı sigara bırakma kararını ver ve bu kısır döngüyü kırmak için ilk adımı at. Çünkü hayatın hiçbir rastlantıya emanet edilmeyecek kadar kıymetli.